Evren nasıl oluştu? Büyük patlama gerçekten de bir patlama mıydı? Yoksa işler çok daha farklı mı gelişti? Yeni bir teori bildiğimiz her şeyi kökünden sarsabilir. Bugün ebeveyn yavru kara delik 4 boyutlu fraktal kozmolojisine ilişkin teoriyi konuşacağız. Bu teoriye göre evrenimiz bir kara deliğin içinde doğdu ve her kara delik yeni bir evrenin tohumlarını taşıyor olabilir. Şu ana kadar kabul edilen görüşe göre büyük patlama uzayın ve zamanın aşırı hızlı bir şekilde genişlediği bir olaydı. Ama bu teoriye göre uzay genişlemedi. Bunun yerine maddenin kendisi küçüldü. Düşünün ki büyük bir balonu şişiriyorsunuz. Klasik büyük patlama teorisi bize diyor ki evren bir balon gibi hızla genişledi. Ama şimdi bahsedeceğimiz teori diyor ki balon aslında hiç genişlemedi. Sadece içindeki her şey küçüldü. Bu ne anlama geliyor? Eğer madde küçülüyorsa ve enerji dönüşüyorsa belki de evrenimiz aslında dev bir kara deliğin içinde sıkışan bir sistem gibi olabilir. Bu teoriye göre madde bir kara deliğin içinde çöküş yaşarken Higgs alanı vasıtasıyla kütlesini kaybediyor. Higgs alanı evrendeki parçacıklara kütle veren mekanizmadır. Ama eğer bu süreç bir kara delik oluşumun sırasında değişiyorsa belki de madde tamamen enerjiye dönüşüp evrenimizin yapı taşlarını oluşturdu. Bir düşünün, madde küçüldükçe enerjisi kara deliğin olay ufkuna mı aktarılıyor? Eğer öyleyse her kara delik aslında içinde yeni bir evren doğuruyor olabilir. Şimdi en çılgın kısmına geldik. Kara deliklerin içindeki zaman akışı. Bir kara deliğe düşen gözlemci dışarıdaki biri için asla gerçekten olay ufkunu geçemez. Zaman aşırı kütle çekim yüzünden sonsuza kadar yavaşlar. Peki ya bir kara deliğin içinde yeni bir evren oluşuyorsa? Dışarıdan bakıldığında kara delik içinde geçen zaman sonsuz gibi görünse de içeride yaşayanlar için bu evren tamamen normal bir hızda genişliyor olabilir. Yani bizim milyarlarca yılda yaşadığımız evrim bir dış gözlemci için sadece bir anlık bir süreç olabilir. Bu teoriye göre her kara delik bir yavru evren oluşturuyor ve bu yavru evrenlerde kara delikler oluşturdukça evrenler iç içe geçmiş bir fraktal yapıda çoğalıyor olabilir. Tıpkı doğadaki ağaç dalları, nehir deltaları veya akciğerlerimizdeki bronşlar gibi. Evrenin de böyle bir fraktal desene sahip olması mümkün görünmektedir. Bu teorinin doğru olup olmadığını anlamak için bazı önemli sorular sorabiliriz. Kara deliklerin içinde gerçekten bir evren oluşuyor mu? Higgs alanı gerçekten de kara delik çöküşü sırasında maddeyi yeniden mi şekillendiriyor? Büyük patlamanın bıraktığı izler aslında kara deliklerin içindeki süreçleri mi yansıtıyor? Eğer bu soruların yanıtlarını bulabilirsek belki de evrenin doğası hakkında bildiğimiz her şeyi yeniden yazmamız gerekebilir. Bu teori kara deliklerin birer kozmik tohum gibi davrandığını, her biri çökerek içinde yepyeni bir evren oluşturduğunu söylüyor. Düşünün, bir ağaçtan düşen her tohum yeni bir ağaç oluşturuyor ve bu döngü sonsuza kadar devam ediyor. Peki evrenler de böyle mi büyüyor? Modelde her kara delik içinde yeni bir evren barındırmakta ve her yeni evrende kendi içinde yeni kara delikler oluşturmaktadır. Böylece sonsuz bir kozmos ağı meydana gelir. Ama bir sorun var. Bilgiler evrenler arasında nasıl taşınıyor? Evrenin doğumuna dair elimizdeki en büyük kanıtlardan biri kozmik mikrodalga arka plan ışımasıdır. Bu ışımaya baktığımızda evrenin ilk anlarında mükemmel bir düzen vardı. Ama bu nasıl mümkün oldu? Kozmik mikrodalga arka planının kırmızıya kayması aslında bir kara deliğin içindeki zamanın sonsuza kadar yavaşlamasıyla açıklanabilir. Yani bizim milyarlarca yıl olarak gördüğümüz süreç aslında daha büyük bir kara deliğin içinde çok kısa bir an olabilir. Bu teoriye göre kara deliklerin içinde 3 farklı gözlemci türü vardır. İlki dışarıdan bakan gözlemciler. Kara deliğin içine düşen maddeleri izliyorlar. İkincisi içeri düşen gözlemciler. Kara deliğin içine çekiliyorlar ama ne olduğunu bilmemekteler. Üçüncüsü ise yeni evrende doğan gözlemciler. İçinde yaşadığımız evren gibi kara deliğin içinde yeni bir fizik yasalarına sahip evrenler doğuyor olabilir. Ve en ilginci, biz şu anda 3. gruba mı dahiliz? Eğer evrenimiz gerçekten de bir kara deliğin içinde doğduysa bu teoriyi kanıtlayabilir miyiz? Hala birçok bilinmeyen vardır. Kara deliklerin içindeki bilgiler yeni evrene nasıl aktarılıyor? Bu teori büyük patlama ve kozmik genişleme ile nasıl örtüşüyor? Bunu test edebilecek bilimsel gözlemler yapılabilir mi? Bir kara deliğin içinde maddenin kütlesini tamamen kaybettiğini hayal edin. Eğer bu doğruysa evrendeki en gizemli yapılar hakkındaki bildiğimiz her şey değişebilir. Peki ya bir kara deliğin içinde Higgs alanı çöküp etkisini kaybederse? Bu teoriye göre Higgs alanı çökünce madde kütlesiz hale gelir. Kütlesiz hale gelen madde artık yer çekimiyle etkileşmez ve bildiğimiz fizik kuralları değişir. Bu kara deliğin içinde uzay zamanı tamamen yeniden düzenlemektedir. Ama burada bir sorun vardır. Higgs alanı bir anda nasıl çökmekte ve bu çöküş kara deliğin sınırları içinde nasıl çalışmaktadır? Eğer böyle bir şey mümkünse kara deliklerin doğasını tamamen yeniden yorumlamamız gerekebilir.
Eğer Higgs alanı çöküp maddeyi kütlesiz hale getirirse uzay zaman nasıl tepki verir? Burada da kara deliğin içinde hapsedilmiş bir süpernova patlamasını düşünebiliriz. Kütlesini kaybeden madde devasa bir enerji patlamasına dönüşebilir. Ama bu enerji kara deliğin içinden kaçamaz. Çünkü olay ufku tarafından hapsedilmektedir. Sonuç olarak içindeki enerji kara deliğin içindeki maddeyi sıkıştırıp şok dalgaları meydana getirir. Bir anda kütlesini kaybeden madde yerçekimsel çekimi uygulamayı bırakır. Uzay zaman gerilmiş bir lastik bant gibi ani bir rahatlama yaşayabilir. Ama buradaki problem genel görülüye göre olay ufkunu geçen hiçbir bilginin dışarı çıkamamasıdır. Eğer böyle bir enerji salınımı varsa bu tamamen kara deliğin içinde hapsolmuş olmalıdır. Higgs alanı çöküp maddeyi kütlesiz hale getirirse bu yerçekim alanında ani değişimlere sebep olur. Bu değişimler içeride yankılanan yerçekimsel dalgalara dönüşebilir. Belki de kara delikler içlerindeki enerji dalgalanmaları nedeniyle belli frekanslarda titreşiyor olabilir. Peki bu kadar büyük bir enerji dönüşümü yaşanıyorsa kara delikler nasıl stabil kalmaktadır? Eğer içeride çok fazla enerji açığa çıkarsa kara delik tamamen yok olabilir ve bir süpernova gibi patlayabilir. Enerjiyi içine hapsederek kararlı bir yapıya dönüşebilir. Bu süreç kara deliklerin neden bu kadar uzun süre var olduklarını da açıklamaktadır. Sonuç olarak Higgs alanının çökebileceği ve kara deliklerin içinde kütlesiz bir madde formu oluşabileceği fikirleri tartışıldığında bu doğruysa kara deliklerin içinde tamamen yeni fizik yasaları geçerli olmaktadır. Bu kara deliklerin içinde zamanın ve enerjinin nasıl işlediğine dair tamamen yeni bir bakış açısı sunar. Sizce kara delikler maddeyi tamamen dönüştürebilir mi? Yoksa biz zaten başka bir devasa kara deliğin içinde mi yaşıyoruz? Eğer bu teori doğruysa evrenler sonsuz bir zincir halinde birbirlerini doğuruyor olabilir. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara mutlaka yazın. Sizce evrenler arasında böyle bir doğum döngüsü mümkün olabilir mi? Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.